filmlere, dizilere konu olan, tarih kitaplarında bahsi geçen ve en çok Roma İmparatorluğu tarihinde büyük etkisi olan bir kadın. Akıllı, kurnaz, çekici ve tehlikeli. Eminim ki kimden bahsettiğimi tahmin etmişsinizdir. Kendisi İskenderiye'nin kraliçesi Kleopatra. Antik Mısır'ın son Helenistik kraliçesi. Asıl ünvanı 12. Kleopatra. Kendisinden önce tahta geçen diğer Kleopatra isimli kraliçeler unutulmuş ve bu isimle anılmış. 9 dil bilmektedir ve tarihin en etkili kadın hükümdarlarındandır. Güzelliğiyle ortaya çıkan, aklıyla ve entrikalar ile koca bir imparatorluğu neredeyse yıkmayı başaran bir kraliçe. Daha önceki videolarımda güzelliğin ve lanetin kraliçesi Nefertiti hakkında video atmıştım. Tıpkı Nefertiti gibi destanlaşan güzelliği olan bu kadının tarihteki rolü neydi? Ben Bilgin Yaman, geçmişin sırları ve Isis kıyafetleri içindeki kadın Kleopatra'nın hayatına hoş geldiniz. Roma için savaş davulları çalmaya başlamıştı. Lejyonlar ve lejyonerler büyük ganimetler ve toprak için doğuya sayısız seferler düzenlemişti. Başında ise çok akıllı bir kumandan olan Jules Caesar vardı. Bir sonraki videomda da bu akıllı ve kurnaz kumandandan da bahsedeceğim, fakat konuya devam edecek olursak Jules Caesar İskenderiye'ye kadar dayanmıştı. Ama sayısız savaş ve bitmek bilmeyen düşman topluluğu Jules Caesar ve askerlerini yıpratmıştı. Üstüne üstlük Roma'da çıkan iç kargaşalar durumu iyice çıkmaza sokmuştu. Roma bölünme eşiğindeydi. Jules Caesar bir an önce İskenderiye'yi fethetmek, zenginliklerini toplamak ve hemen Roma'ya dönüp iç karışıklıkları durdurması gerekmekteydi. O zamanlarda Kleopatra tam manasıyla İskenderiye'ye sahip değildi. Çünkü bir kocası vardı. Kleopatra, Kral 12. Ptolemeus Auletles'in kızıydı ve Meka'dan kökenliydi. Buna rağmen kendi kendine Mısır dilini öğrendi. 12. Ptolemeus Auletes öldükten sonra taht kızı Kleopatra ve 13. Ptolemeus'a kaldı. 13. Ptolemeus Kleopatra'dan 8 yaş küçüktü ve bazı kaynaklara göre bu iki kardeş babalarının ölümü ardından hemen evlendi. Kleopatra büyük olması sebebiyle yönetime geçti, ancak bu uzun sürmedi. Zira kısa bir süre sonra Suriye'ye kaçtı. Kendisine burada yeni bir ordu kurup yönetimi devralan kardeşiyle savaşmak için Polisium şehrine döndü. Ancak Jules Caesar'ın o bölgeye gelmesi nedeniyle geçici bir barış ilan edildi. Kleopatra, Jules Caesar ile sevgili oldu ve İskenderiye'ye kuşatmasına Caesar ile birlikte gitti. Kuşatma İskenderiye'ye ulaştıktan sonra Kleopatra'nın kardeşi 13. Ptolemeus Nil nehrine kaçtı ve orada boğuldu. Kleopatra ise hem kocası hem de kardeşi olan 13. Ptolemeus'un ölümüyle birlikte tahtına kavuştu. Ardından babasının Jules Caesar olup olmadığı bilinmeyen Ptolemy'yi Caesar'e dünyaya getirdi. Caesar M.Ö. 44 yılında suikaste uğradığında Kleopatra da kocası ve oğluyla Roma'da bulunuyordu. İskenderiye'ye geri dönmelerinin ardından ise 15. Ptolemeus da öldü ve böylece Kleopatra tahtın tek sahibi oldu. Caesar'ın suikastçileri Filipi Muharebesi'nde bozguna uğradı ve Ptolemy Caesar, Marcus Antonius Caesar'ın varisi haline gelmişti. Ancak Caesar'ın kendisinin seçtiği varisi yeğeni Octavius idi. Caesar'ın suikastinin ardından yaşanan olaylarda Kleopatra'nın görevini öğrenmek için Antonius Kleopatra'yı toplantıya çağırdı. Kleopatra da birçok hediyeyle birlikte bu toplantıya gitti. Kleopatra, Antonius'un dikkatini dağıtmak için görüşmeye geç gitti ve
Tarsus'a Berdan Nehri'nden bir kayık üzerinde Isis kıyafetleriyle girdi. Isis kıyafetleri ne diye soracak olursanız da görselde bulunan kıyafetlerdi. İşler Kleopatra'nın istediği gibi gitti ve Antonius Kleopatra'ya aşık oldu. Kleopatra'ya bağımsız bir kraliçe gibi davranmaya başladı. İkisi birlikte İskenderiye'de keyfine düşkün bir toplum yapısı oluşturdu ve bazı tarihçilere göre ahlaksız, bazılarına göre ise Dionysos kültürüne adanmış olarak adlandırıldı. Kleopatra M.Ö. 40 yılında Alexander Helios ve Kleopatra Selen isimli ikiz çocuklarını doğurdu. Karısı Fulvina'nın ölümünün ardından Antonius ise Octavius ile geçici anlaşma sonucunda Octavius'un kız kardeşi Octavia ile evlendi ve M.Ö. 37 yılında ise Antonius Octavius ile anlaşmalarının imkansız olduğunu düşünüp Octavius ile evliliğini sonlandırdı ve doğuya yani Kleopatra'ya döndü. Antonius'un düzenlemek istediği Part seferi için Kleopatra'nın ekonomik gücüne ihtiyacı vardı. Kleopatra da bunun karşılığında Lübnan, Suriye ve Mısır topraklarının büyük bir kısmını geri istedi. Part seferi pahalı bir sefer oldu ve başarısızlıkla sonuçlandı. Buna rağmen Antonius İskenderiye'de kutlamalarla karşılandı. Kutlamalarda Kleopatra ve Antonius altın tahtlarında oturdu ve çocukları da onların biraz aşağısında yer aldı. Antonius, Ptolemy Sezar'ın Jules Caesar'ın oğlu olduğuna ilan etti ve gerçek varisi olduğunu savundu. Bunun ardından Alexander Helios'e Ermeni krallığı ve Fırat Nehri'nin gerisi Ptolemy'e ise o bölgenin batısındaki topraklar verildi. Kız kardeş Kleopatra Selene de Libya'da yer alan Kıyrene'yi yönetti. Octavius bu olaylardan haberdar idi ve Antonius'a karşı Vesta bakirelerinden öğrendiği bilgilerle komplo kurdu. Octavius, Roma halkına Antonius'un ülkenin zenginliklerini yabancı bir kadına devredeceğini ve öldüğünde Mısır'a bu kadın ile birlikte gömülmek istediğini duyurdu. Bu sayede bir isyan çıktı. Roma senatosu Antonius'un gelecek yıl konsüllüğü hakkını fesih etti ve Kleopatra'ya savaş açtı. Octavius M.Ö. 31'de de Antonius ve Kleopatra'nın ordusuna savaş açtı. Mağlup olan Antonius ve Kleopatra Mısır'a kaçtı. Kleopatra mozolesinde inzivaya çekildi ve Octavius da son savaş için onun yanından ayrıldı. Octavius Kleopatra'nın öldüğüne dair yanlış bir haber aldı ve kendini onun mozolesine taşıtarak orada öldü. Antonius'un ardından Kleopatra ise 39 yaşında intihar etti ve çift daha önce de belirttikleri gibi birlikte gömüldüler. Bazı kaynaklar Kleopatra'nın kendini bir engerek yılanı ile sokturarak intihar ettiğini söylüyor. Ancak buna dair net bir bilgi yok. Bunun gibi ve daha fazla bilgiye erişmek istiyorsanız Kleopatra'nın hayatını araştırabilirsiniz. Emin olun sizlere aktarmış olduğum bilgilerden binlerce kat değerindeki bilgiler internette mevcut. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmesin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veyahut yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.